Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hobo çanta yapımını sizlerle paylaşacağım. Çok severek yaptım. Bu yaz boyunca kullanacağım çanta olacak. Çantamızın çıt çıt yapıyorum ağız kısmına. İçi astarını yaptım. Geniş, büyük bir çanta. Kapatıyorum. Askıları önce bir askısını yapıyoruz. Sonra öbür askısını yapıp ortadan dikiyoruz. Hiçbir şekilde de belli olmuyor. Şöyle düz halini getiriyorum. Çantamıza başlarken alt kısmından sık iğne yaparak, arttırma yaparak çantamızı genişletiyoruz. Burada büyüklüğünü, küçüklüğünü kendimize göre ayarlayabiliriz. Daha genişliğini az istersek eksiltmelerimizin daha az yapabiliriz. Aynı ölçülerde yaptığımızda 480 gram ip kullandım. Yapımına başlayalım. Çantamız için kağıt ip kullanıyoruz. Çile olarak satılıyor. Sarıp yumak haline getiriyoruz. 4,5 numaralı tığ kullanıyorum. Bir tane çıt çıt kapağı için ilmek belirleyici. İpimi alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, kilitliyorum. 40 adet zincir çekiyoruz. 40 adet zincir çektim. Yanındaki zincirin 39. zincirin içerisine batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğa bir kez daha sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptık. İlk sık iğnenin tepe noktasına işaretimle belirliyorum. Yanındaki zincirin üstteki ipinin içerisine batarak sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirin içerisine sık iğne, yanındaki zincire bir sık iğne, her zincirin içerisine sık iğne yaparak sıramızın sonuna geldik. Son zincirimiz. Burası bizim ilk başladığımız kilitlediğimiz zincir. Ona batmıyoruz. Ondan bir önceki zincirin içerisine batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir tane. Aynı boşluğa bir kez daha sık iğne yapıyorum. 2 sık iğne oldu. İkinci sık iğnenin tepe noktasına işaretimle belirliyorum. Aynı boşluğa bir kez daha batırıyorum. 3 tane sık iğne oldu. Dönüşümüzü sağladık. İkinci sık iğnenin tepe noktasına işaretimizi belirledik. İlk sık iğnenin tam karşısına gelecek şekilde sık iğne yapıyorum. Dip noktasına sık iğnelerin karşılıklı kısa ipimi de tığımın üstüne alıyorum, gizleyerek sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa sık iğnenin karşısına gelecek şekilde sık iğne yapıyoruz. Sık iğne yaparak ilk başladığımız noktaya geldik. Öbür uç kısmında 3 tane sık iğne yaparak dönmüştük.
Başlangıç noktasında da 2 sık iğne yapmıştık. Hemen dip kısmındaki boşluğa batırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Burada da sayımızı 3 sık iğneye tamamladık. Başlangıç noktasındaki ilmek belirleyiciyi çıkartıyorum. O boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Burası bizim başlangıç noktamız. Bir üst sıraya geçtik. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnenin tepe noktasına da ilmek belirleyici ile belirliyorum. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne yaptık. Sık iğnenin yanındaki boşluğuna bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Sıramızın sonuna geldik. Son boşluğa batırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Her uç noktamıza geldiğimizde elimizle şu şekilde form verelim. Modelimiz daha güzel ortaya çıkacak. 3 tane sık iğne yapmıştık. İkinci sık iğnenin boşluğuna işaretimizle belirlemiştik. Yine aynı şekilde boşluğa batırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnenin olduğu noktaya işaretimizle belirliyoruz. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne yaptık. Dönüyoruz. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Her boşluğa birer tane sık iğne yaparak uç noktaya gelelim. Sıramızın sonuna geldik. Son boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Elimizle de form veriyoruz. Başlangıç noktamıza geldik. Bir üst sıraya çıkıyoruz. İşareti çıkartıyorum. İlk boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir üst sıraya geçtik. İlmek belirleyiciyi belirliyorum. Yanındaki boşlukta 3 tane arttırma yapmıştık. İkinci sık iğnenin boşluğuna işaretimizi belirlemiştik. Yine aynı şekilde aynı boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yaptım. Aynı boşluğa batırıyorum. İkinci sık iğneyi yaptık. İkinci sık iğnenin tepe noktasına ilmek belirleyiciyle belirliyorum. Hep bu şekilde ilerliyoruz. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne yaptık. Arttırma yaptık. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa bir tane sık iğne. Son boşluğa batırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 3 tane arttırma yapmıştık. İkinci sık iğnenin tepe noktasına işaretimizde belirlemiştik. Boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnenin tepe noktasına ilmek belirleyici ile belirliyorum. Aynı boşluğa bir tane daha
sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Sıramızın sonuna geldik. Son boşluğa batırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Başlangıç noktamıza geldik. İşaretimi çıkartıyorum. Boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. İşaretimi takıyorum. Burası bizim başlangıç noktamız. Sıra yükseldikçe bu ara açılacak. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne yaparak arttırma yapmıştık. İkinci sık iğnenin tepe noktasına ilmek belirleyicimizle belirlemiştik. Aynı boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Yine aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnenin tepe noktasına ilmek belirleyiciyle belirliyorum. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne yaparak arttırma yaptık. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Hep bu şekilde ilerliyoruz. Başlangıç noktamıza geliyoruz. İlmek belirleyiciyi takıyoruz. 3 tane arttırma yapıyoruz. İkinci sık iğnenin tepe noktasına işaretimizle belirliyoruz. Her bitişimizde de elimizle bu şekilde form verelim. 25 sıra arttırma yaparak ilerleyelim. Arttırma yaparak 25 sıra yaptık. Modelimiz gemi şeklini aldı. Ölçümünü veriyorum. Uzunluğu 18,5 santim. Genişliği ağzına yakın yerden ölçüyorum. Şöyle 60 santim. Modelimizi örerken belli bir yere kadar iki ucu eşit ilerliyor. Şu mesafeden itibaren de ördükçe arttırma yaptığımız için yana kayıyor. Bu normal. Öbür tarafından da gösteriyorum. Bakın. Yana kayıyor. Şimdi burada bundan sonra arttırma yapmıyoruz. Başlangıç noktamızdan geldik. Başlangıç noktasına işaretimi çıkartıyorum. Sık iğne yapıyorum. İşaretimi belirliyorum. İşaretimizi, başlangıç noktamızı çıkarmıyoruz. Her sıra atlayışımızda takıyoruz. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. İşaretimizin olduğu noktaya geldik. Arttırma yaptığımız nokta. İkinci arttırmamızda işaretimizi takıyorduk. Çıkartıyorum. Artık takmıyoruz. Arttırma yapmıyoruz. Boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne.
Her boşluğa sık iğne yapıyoruz birer tane. Artık arttırma yapmıyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde ilerliyoruz. Her boşluğa batarak çantamızın öbür kenarına geliyoruz. Burada da işaretimizi çıkartıyoruz. Her boşluğa birer tane yaparak çantamızı uzatıyoruz. Sadece başlangıç noktamızdaki işaretimizi takıyoruz. Bu şekilde ilerleyelim. Çantamızın ana gövdesi bitti. 25 sıra arttırma yaptım. 25 sırada arttırma yapmadan ilerledim. Çantamız büyük bir çanta oldu. Biraz daha küçük yapmak istersek arttırma yaptığımız yeri daha az yapabiliriz. Ütüledim. Başlangıç noktasında ipimi keseceğim. İşaretimi çıkartıyorum. Boşluğa batırıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada da ipimi kesiyorum. İpimizi de aralardan gizliyoruz. Bir içeriden, bir dışarıdan. Çantamın içini açıyorum. Bayağı büyük oldu. Şimdi burada askılarını yapacağız. Askılarını yapmadan önce astar yapacağım. Astarsız da kullanabiliriz. Astarı yapıp geliyorum. Çantamızın askısını yapmadan önce astarını yaptım, hazırladım. Ceplerini koydum. Cepler çok önemli çanta için. Astarsız da kullanabiliriz. Burada ölçümünü veriyorum. Ütülediğim için çantam açıldı. Genişliği 64 santim. Uzunluğu 37 santim. İşaretlerimle belirledim. Çantamızı tam ortalıyoruz. İki ucunu işaretle belirliyoruz. Ortasını ayarladıktan sonra işaretimi koyduğum yeri saymıyorum. Ondan itibaren 24 tane ilmek sayıyorum, işaretle belirliyorum. Bu taraftan da işaretin olduğu yeri saymadan yanından itibaren 24 tane ilmek sayıyorum, işaret yerleştiriyorum. Aynı şekilde çantamızın öbür ucunda da işaretin olduğu noktadan itibaren 24 tane ilmek sayıyorum. İşaretimizin olduğu yeri saymıyorum. Ortada 40 tane ilmek kalıyor. Askısını yapacağız. Çantamızın askısı için yeni bir başlangıç yapıyoruz. İpimi aldım. İşaretimi çıkartıyorum. Elimle tutuyorum. Boşluktan tığımı içeriye aldım. İpimi çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Aynı boşluğa kısa olan ipimi de tığımın üstüne alarak sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa sık iğne. Yanındaki boşluğa sık iğne. Her boşluğa sık iğne yapıyoruz.
Uç noktasındaki işaretimizin olduğu noktaya da sık iğne yaparak işaretimizin olduğu yere kadar gelelim. İşaretimizin olduğu noktaya gelene kadar sık iğne yaptık. İşaretimi çıkartıyorum. Boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Çantamızın iki tarafını birleştiriyoruz. İlk sık iğne yaptığımız boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Burada da ilmek belirleyicimizle işaretimizi belirliyoruz. Başlangıç noktamız. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Her boşluğa sık iğne yaparak geliyoruz. İşaretimizden bir önceki boşluğa kadar gelelim. Boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. İşaretimizin olduğu noktadan bir önceki boşluk bıraktım. Bir önceki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bitirmiyorum. Tığımda bekletiyorum. Eksiltme yapacağız. İşareti çıkartıyorum. İşaretin olduğu boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Bekletiyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. 4 tane ilmek var. Hepsini birden çekiyorum. Eksiltme yaptım. Eksiltme yaptığımız noktaya da işaretimle belirliyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Yanındaki her boşluğa sık iğne yaparak başlangıç noktamıza gelelim. Yine bir önceki boşluğa gelene kadar. İşaretimizin olduğu noktadan bir önceki boşluğa geldik. Bir eksiltme yapmıştık. İkinci eksiltme sıramız. Bir önceki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımda 2 tane ilmek var. İşaretin olduğu boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımda 4 tane ilmek var. 4'ünü birden çekiyorum. 3 tane eksiltme yaptık. Eksilttiğimiz ilmeğin olduğu noktaya da işaretimizle belirliyoruz. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Her boşluğa sık iğne yaparak geliyoruz. İşaretin olduğu bir önceki boşluğa, işaretin olduğu boşluğa, bir de yanındaki boşluğa 3 tane batarak eksiltme yapıyoruz. 15 sıra yapalım. 15 sıra eksiltme yaparak geldik.
Burada artık eksiltme yapmadan ilerleyeceğiz. Boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. İşaretimizin olduğu boşluğa sık iğne yapıyorum. İşaretimi takıyorum burada. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Yanındaki boşluğa sık iğne. Her boşluğa sık iğne yaparak işaretimizin olduğu noktaya gelelim. Başlangıç noktamıza geldik. İşareti çıkartıyorum. Boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. İşareti takıyorum. Bir üst sıraya çıkmış oldum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Döne döne 22 sıra örüyoruz toplamda. 2 sırasını yaptık. İkinci sıramızdayız. 20 sıra yapıp gelelim. 15 sıra eksiltme yaparak geldik. 22 sırada arttırma yapmadan tamamladım. Başlangıç noktasındaki işareti çıkartıyorum. Boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. İpimi burada uzun bırakıyorum dikmek için. Askılarımızı birleştireceğiz. Öbür tarafında aynı şekilde yapıp gelelim. Çantamızın iki askısını da bitirdik. Birinde ipimi gizledim, öbüründe dikmek için ipimi uzun bıraktım. Birleştirmeden önce çantamızın ağız kenarında bir sıra kaydırma işlemi yapacağız. Sonrasında askılarını birleştireceğiz. Çantamızın ağız kenarında bir sıra kaydırma işlemi yapacağız. Herhangi bir yerinden başlayabiliriz. Köşeye yakın yerden başlıyorum. Köşeyi de göstermek için. Herhangi bir boşluktan tığımı içeriye aldım. İpimi çekiyorum. Bir zincir çektim. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Kaydırıyorum. Burada da ipimi, kısa ipimi kesiyorum. Son boşluğa batırıyorum. Kaydırıyorum. Dip noktasında boşluk var. Boşluğa batırıyorum. Şöyle. Yine burada da dip kısmına batırıyorum. Tığımı dışarıdan içeriye alıyorum. İpimi çekiyorum. Ortadaki ilmeğin içerisinden tığımı geçiriyorum ve kaydırıyorum. Öbür tarafa geçmiş olduk. Yanındaki boşluğa batırıyorum, ipimi çekiyorum, kaydırıyorum. Bu şekilde çantamızın öbür köşesinde de yapıyoruz. Başladığımız noktaya gelelim.
Son boşluğa batırıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çekmiştik. Boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Burada da ipimi kesiyorum. İpimizi de aralardan gizliyoruz. Çantamı açtım, ortaladım. Askımızı da açıyoruz. Birleştirdiğimiz yer tam ortasında oluyor. Elimizle düzeltiyoruz. Bu tarafta da aynı şekilde yaparak birleştireceğiz. İpimi iğneden geçirdim. Başlangıç noktasından tam onun karşısına gelecek ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Çapraz olarak bakın iğnemi altından geçirdim. Karşısına denk gelecek ilmeğin de içerisinden geçiriyorum iğnemi. İpimi çekiyorum. Yanındaki ilmeğin içerisinden iğnemi geçirdim. Onun karşısına gelecek ilmeğin de içerisinden geçiriyorum. İpimi çekiyorum. İyi bir şekilde çekiyorum. Boşluk oluşmasın. İlmek sayıları da eşit. Tamamlayalım. Askımız bitti, diktik. Hiçbir şekilde belli olmuyor. Çok hoş oldu. Çantamızın ağız kenarında bir tarafını katlıyoruz. Çıt çıtı üstüne yerleştirip öbür parçasını da bu şekilde dikip çantamızı bitiriyoruz. Çantamızın içi geniş, büyük oldu. Askısı. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.